Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 olması gerekiyor. Şöyle en sonuna 3 ilmek ekliyoruz. Yani her model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna 3 ilmek ekliyoruz. İlmeklerimi çıkardıktan sonra arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Bir sıra yani zemin hazırladım. Onun üzerine modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Şöyle. Bir ters, 3 düz örerek devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyorum arka yüzünde. Evet, kenar ilmeğimi düz ördüm. Şu şekilde ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem yine ters olan ilmeğimi ters, düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. 4 sırayı bu şekilde yapıyoruz. Bir ters, 3 düz. Üçüncü sıra ön yüzünde ters olan ilmeğimi ters ördüm, düz olan ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters. Düz olan ilmeğimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örerek dördüncü sırayı tamamlıyorum. Evet, 4 sırayı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Ters olan ilmeğimi yine ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Buradaki 3 düze geldim. Bu ortadaki düz olan ilmeğimi öne alacağım. Şu şekilde 2 ilmeğimi aldım. Öndekini arkaya, ikinci olan ilmeğimi de öne getirdim, taktım ve bu 3 ilmeğimi toplayarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Yani kestim burada. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Yine ilmek sayımız 3 oldu. Bir ters, bir artırma, sıradaki 3 ilmeğe gelince ortadakini öne alıyorum. Bakın ön taraftan aldım, şişime tekrar taktım ve 3 ilmeğimi toplayarak kestim. Bir ilmek tekrar artırma yaptım. Bir ters, bir artırma, sıradaki 3 ilmeğimi keseceğim ama ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. Daha sonra bu 3 ilmeğimi de düz örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Burada yapacağımız işlem düz olan ilmeğimi düz, bu artırmalar, diğer ilmek, tekrar artırma, 3 ilmek
ters ördüm. Yani bir düz 3 ters ilmek örerek devam ediyoruz. 6. sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi de yine düz örerek sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurduk. Bakın şöyle model böyle devam edecek. Şimdi bir kez daha kurarsak modelimizi burada birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde başlıyoruz. Tekrar kuralım modeli. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters 3 düz. Birinci sırayı bu şekilde yapıyoruz. Zaten ilmeklerimiz bakın aynısını yapıyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek birinci sıramızı kuralım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bir düz, 3 ters ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Bir düz, 3 ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Düzleri düz, tersleri ters örerek sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine tersleri ters, düzleri düz örerek devam ediyorum. 4 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, burada 3. sıramızı tamamladık. 4. sırayı da aynı şekilde yapıyorum. 4 sırayı tamamlayalım. 4. sıra arka yüzünde yine bir düz, 3 ters. Düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyorum. Evet, 5. sıra ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, bir artırma. Bu 3 düzü keseceğiz ama ortadakini öne alıyorum önce. Şu şekilde aldım, öne taktım ve 3 ilmeği toplayarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Bir ters ilmek, bir artırma, sıradaki 3 ilmeği önce ortadakini öne alıyorum. Daha sonra üçünü bir toplayarak şöyle kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağım işlem kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Modeli tamamladık arkadaşlar. Model böyle devam ediyor. Evet, şöyle. Modeli 2 kez kurduk. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel ve kolay bir model.
Bir parça da daha önce yaptım. Şöyle yelek önü olarak düşünün. Bu şekilde. Şu altta yaptığımız 4 sıramız var ya şurada. İlk 4 sırayı biraz uzatarak şöyle 10-12 sıra yaparak altında şöyle bir lastik görüntüsü oluşturabilirsiniz. Şöyle. Ben o şekilde yaptım. Burada da 8 ilmek ön patık koydum. Haroşa olarak yaptım burayı da. Haroşa ördüm. 8 ilmekten sonra modeli kurdum. Eğer bu şekilde yelek önü yapacaksanız yani patlı bir şekilde kullanacaksanız burada ilmek sayınızı model başlarken bir ilmek eksik başlayın. Yani 4 ve 4'ün katları artı 2 olarak başlayın. Çünkü bir ilmek buradan alacağı için kenar patını o şekilde ayarlayacaksınız. Eğer ön pata kullanmadan direkt modeli başlayacaksanız ilmek sayınız benim biraz önce verdiğim gibi 4 ve 4'ün katları artı 3 yani başladığımız örnekteki gibi olacak. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Bakın şöyle lastikli halini de görmenizi istedim. Aynı şekilde lastiğini yapıyorsunuz. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle ön patımız haroşa. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz bu modeli. Her türlü örgüde kullanılabilir. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi, dekoratif yastıklarda yani hepsinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel, kullanışlı, yapımı da oldukça kolay. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.